Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlerle beraber Bitcoin, Ethereum, XRP ve AVAX inceleyeceğiz. Bitcoin'de gerçekleşen bu sert hareketten nasıl bir sonuç çıkaracağız? Sizlere bundan bahsedeceğim. Ethereum'da muhteşem güçlü hareketler var ve aynı zamanda 4300-4400 hedeflerimize de gelmiş bulunmaktayız. XRP'deki beklemiş olduğumuz yükseliş gerçekleşti. Tekrardan 3 dolar 30 centleri gördük. Bundan sonra nasıl hareketler sergileyecek? Sizlere bunlardan da bahsedeceğim. Tabii ki videonun kapanışında AVAX'ın çok özel bir metriği var. Sizlere de bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Hemen Bitcoin'e geçelim. Bakın Bitcoin'de sizlere belirtmiş olduğum 117.216 ve 119.919 bizim için günlük bazda kapanışların çok önemli olduğu bir alan. Görmüş olduğunuz gibi aslında bu bölümün altında kapanışlar geldiği zaman fiyat aşağı yönlü çok sert bir momentum kazanıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi 117.216 üstündeki kapanışlarda aslında fiyata bir momentum kazanmasına sebep oluyor. Bu yüzden arkadaşlar bizim çok kritik bir alanımız burası ve günlük kapanış bizim için çok önemli yine. Burada 119.919 altında günlük kapanışlar arkadaşlar Bitcoin'e negatif yansır ve bundan sonra 108.000 dolarlara kadar bir geri çekilmesi söz konusu olabilir. Ve bunun üstünde kapanış yapması da arkadaşlar bizim artık son hedefi olan 127-132 band aralığına girmesini gösterir ve bu bölümlerden de arkadaşlar benim asıl hedefim olan 103 binler arkasından da 90-95 bin dolarlara kadar sert satış. Bu kadar sert satış beklemek şu an için normal mi? Piyasa bu kadar yükseliyorken asıl soru bu. Arkadaşlar buradaki hareketin şöyle iki varyasyonu var. Sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Nasıl bir kurguyla zirveyi oluşturacağım. Şu an için burada 108 bin dolarlar benim hala hedefim dahilinde ve buraya gelen bu hareketle beraber tekrardan 120-130 bin dolarlara kadar çıkmasını normal karşılayabilirim ve Bitcoin fiyatını pozitif bir şekilde tetiklemesiyle de yine aynı şekilde hedefimdeki yer olan 132 bin ve 127 bin bölümüne kadar bir yükseliş beklerim. Bu bölümler çok kritik bölümler arkadaşlar. Aynı zamanda tabii ki görmüş olduğunuz gibi bir trend hareketi var ve neredeyse bu trendin de üst bölgelerine çok yakın arkadaşlar. Buralarda arkadaşlar belli bir formasyon gerçekleştiğini tahmin etmeye çalışıyorum ve Elliott Wave ile aslında bu bölümde bir ending diagonal oluşumuna çok daha yakınım. Yani buralardaki gerçekleşecek düşüş hareketleri yeniden çıktığı takdirde aslında benim için büyük düşüşün en büyük göstergesi olacak ve hala bu ending diagonal oluşumu ortada yok. Aslında bu periyot oluştuktan sonra ending diagonal denmesi lazım. Bu benim tamamıyla bir ön tahminim ve bu bölümden gelecek bir ending diagonal oluşumuyla fiyatlarda sert bir salınım bekliyorum arkadaşlar. Ethereum yukarı çıkıyor. Bitcoin gayet güçlü. XRP yukarı çıkıyor. Her şey yukarı çıkıyor. Neden sert satış düşünüyoruz? Aslında tam da bunun için. Çünkü arkadaşlar her şey yukarı gidiyorsa bir yerde patlayacaktır. Şimdi burada aslında size kısa vade beklentimden bahsedeceğim. Bu biraz daha orta vade arkadaşlar. Muhtemelen Eylül ortasına kadar bir yükseliş görebiliriz ve Eylül ortasından itibaren de fiyatlarda bir geri çekilmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi gelin bir kısa vadede bu bölümde nasıl bir hareket periyodu izleyebiliriz ona bir bakalım. Kısa vadedeki bu hareket aslında çok net arkadaşlar ve bu bölümden almış olduğu bloktan bir red hareketini görüyorsunuz. Arkasından bu trendin bir teması gerçekleşecek diye düşünüyorum ve bu bölümden itibaren yükseliş düşüş hareketleriyle beraber aslında bu bölümde biraz yataylayan bir Bitcoin göreceğiz. Tabii ki dominansın bir düşme eğiliminde olması ve Bitcoin'in de buradaki yataylaması bazı altcoin'lerin de yükseliş evresine geçmesini sağlayacak. Buradaki arkadaşlar gelebilecek son yükseliş hareketiyle 125 ve 127'lere kadar çıkabilen bir hareket de görebiliriz ama bu bloğun alt bölgesinden red yediğimiz takdirde ve trendin içine tekrardan dahil olduğumuzda benim için bundan sonraki hedef bölgeleri 114.000 ve aynı zamanda 108.000 bölgeleri olacaktır arkadaşlar. Bu bölüm bizim için çok önemli ve bu bölümün üstünde tutunuyor olması aynı zamanda burada da sıkışıyor olması arkadaşlar büyük bir volatilite gerçekleştirecek. Tabii ki bunun için hemen hemen ayın 17'si ve 18'i diyebilirim. Bu bölümlerden ya bir zirve yapacağız arkadaşlar ya da bu bölümden son bir red hareketiyle burada görmüş olduğumuz bu yükseliş hareketinin yerini biraz daha kendisini düzeltmeye bırakacak diye düşünüyorum. Şimdi buradan geçiyorum Ethereum'a. Şimdi görmüş olduğunuz gibi aslında Ethereum gayet net bir şekilde tepkisini aldı ve yukarı yönlü gitti. Sizlere bu bölümü anlatırken arkadaşlar buradaki sert çıkışlardan sonra gelen bu düzeltmeler normal ve sağlıklıdır ama burası zirvenin yaşandığı yer ve buradan da aşağı yönlü çok sert hareketler geleceğine dair bir şey göstermez ve bu bizim trendimizi bozmaz diye belki defalarca kez söyledim. Tabi bizi buradaki ufak düşüşlerde Allah'a havale edenler de oldu. Umarım tekrardan yapmış oldukları havaleyi geri çekerler. Çünkü söylemiş olduğum hedefler devamlı
benim evet yukarıydı ve burada hala da daha yukarı devam edeceğini düşünüyorum. Ethereum güçlü arkadaşlar. 4500 dolar ve 4100 dolar band aralığında Ethereum'un belli bir akümülasyon hareketi olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu bölgenin içinde geçireceği süreçten sonra bakın haftalıkta kırmış olduğu bir düşen trend, aynı zamanda yükselen trendin de üst bölgesi olan 5200'ler benim için hedef olacak. Ve tabii ki buradaki düşen trendden kurtulması Ethereum'un aslında çok güçlü olduğunu gösteriyor ve bundan sonra ise belli bir düşen trend kırılımından ayrılması bunun aşırılık evresine gireceğini gösterir ve tekrardan bizim sizlere yaklaşık olarak Ethereum videolarını ilk çekmeye başladığım günden itibaren göstermiş olduğum 6000, 7700 ve 9900 gibi hedeflere doğru ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için doğru bölgelerden almak çok önemli. Eğer ki gelip de tabii ki zirveden alırsanız düşüşlerde arkadaşlar desteği beklemezseniz terste kalabilirsiniz. Bizim için şu an 3945'in altında günlük kapatmadığı sürece Ethereum'un yukarı yönlü hedeflerinin devam ettiğini düşünüyorum ve buradaki gelebilecek akümülasyondan sonraki sert ataklar aslında Ethereum'un da bu periyottaki yaşamış olduğu son ataklar olduğunu düşünüyorum ve arkasından Ethereum'un da bir geri çekilme yaşayacağı döneme geçeceğiz. Burada Elliott Wave'le sizlere göstermiş olduğum bir hareket yapısı vardı ve aslında şu buradaki görmüş olduğunuz 3. majör dalga bitti ve şu an için aslında son 5. hareketin içindeyiz. Ve bu son gelecek 5. hareketten sonra bizim için ciddi düzeltmeler başlayacak arkadaşlar. Bunun için de zirve noktalarını bu bölgenin içinde arayacağım. Tabii ki şunu da söylemeden geçemeyeceğim çünkü artık riskli bölgelere girdik. Bunu size geçmişten bir örnek vererek göstereyim. O yüzden aklınızda daha kalıcı olacaktır. Bakın bu bölümde evet fiyat gayet net bir şekilde yükseliyor gördüğünüz gibi ama 2 mumla burayı temizliyor arkadaşlar. O yüzden zirvelere ne kadar hızlı gidersek o kadar da hızlı geri çekilme riskimiz doğar. Bunu da size bir koşul olarak söyleyeyim. Bakın burada çok hızlı atakla yukarı yönlü giden bir Ethereum yine görüyorsunuz. Arkasından yine aynı başladığı yeri 2 mumla temizleyen Ethereum görüyorsunuz arkadaşlar. Bu volatilitenin içinde doğru yerlere entegre olmazsanız kesinlikle buralarda arkadaşlar muhteşem zararlar elde edersiniz. Kaldıraçlı işlemler açmaktan da uzak durmanızı tavsiye ederim. Şimdi buradan geçelim XRP arkadaşlar. XRP'de genel perspektifte görmüş olduğumuz şey aslında şu. Kırmızı bölge bizim için direnç alanı ve pahalı bölge. Yeşil bölge aslında bir direnç bölgesi ve ucuz bölge. Görmüş olduğunuz gibi size son videoda söylemiştik ve dedik ki arkadaşlar buradaki bu yükselen hareketle beraber aslında bizim hedefimiz yine buradaki 3.15 ve 3.36. 3.36'nın da milimetrik bir şekilde denendiğini görüyorsunuz. Şimdi bu bölümü temizleyelim. Bakın buradaki düşüşle ilgili konuştuk, çıkışla ilgili konuştuk, düşüş periyodu ile ilgili konuştuk, çıkış periyodu ile ilgili konuştuk ve bunlar hemen hemen hepsi gerçekleşti. Şu an için arkadaşlar aslında XRP'nin şu bölgelerin içinden belli bir salınım yaparak tekrardan aşağıya gelmesini bekliyorum. Bu bölümden sonraki çıkışlarıyla belki 4.20'leri tekrar deneyebilir ama buralarda yavaş yavaş XRP'nin geri çekilme eğiliminde olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sizlere 2 günde bir video çekiyorum ve anlık tepkileri tabii ki beraber ölçmediğimiz için o yüzden arada kapanışların nasıl geldiğini kontrol etmeniz adına oluşabilecek ekstrem bir pozisyondan da bahsetmek istiyorum size. Burada arkadaşlar 3 dolar 15 sentin altında bir 4 saatlik kapanış gelmedikçe yukarı yönlü sert bir atakla 3,5 dolarlar tekrardan denenebilir. Ama sonuçta eğer ki 3.15'i de kaybetse aşağı yönlü bir trend, 3,5'u da görse tekrardan aşağı yönlü bir trend görecektir diye düşünmekteyim ve bu bölgelerin içine doğru tekrardan XRP'nin geri çekileceğini düşünüyorum. Buradaki hareket kabaca tamamlanmaya başlıyor ve buradaki akümülasyon süreci tabii ki XRP'nin son gerçek atağına doğru hareketi için aslında birikim yapmış olduğu bölge. Bunu da bir sonraki videoda tabii ki daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradan geçelim AVAX'a. AVAX'ta da gerçekten önemli noktalara değinmemiz lazım. Bakın arkadaşlar bu analizi temize çektim tabii ki ama aslında biraz daha size söylediklerimi görsel bir şekilde anlatabilmek amacıyla bu bölümü de ikiye ayırıyorum ve bu bölümdeki yeşil bölümün içindeki gerçekleşen akümülasyon hareketleri bizi yukarı yönlü bir harekete, bizleri daha yukarı hedefin oluşabileceğine dair ilk sinyalleri verir. Ama bu bölümde arkadaşlar gelecek buradaki akümülasyon hareketleri aslında bu bölümden de aşağıya doğru daha sert bir satış hareketi olduğunu gösterecektir. Tabii ki burada benim beklentim şu: 27.5'ün üstüne günlük kapanış gelmediği sürece ben aşağıda 11 dolar ve 8 dolar band aralığındaki AVAX'ı beklerim arkadaşlar. Çünkü bunun periyodunun hala tamamlandığını
olacağını düşünmüyorum. Burada aslında bir düşüş hareketinden sonra gerçekleştirdiği bir düzeltme hareketi var ve bu periyotta arkadaşlar yükselen trendin orta bölümü geçildikten sonra riskli hareketler AVAX'ta başlar diye düşünüyorum. Tabii ki bu bölümde Ethereum'da 1000-1500 dolarlık yukarı yönlü bir hareketin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda dominansında bir düşüş evresinde olduğunu sizlere bahsettim. Bitcoin'in de son 4-5 gün yatay bir blok halinde 117 ve 121 bin dolar band aralığında gelip giden bir Bitcoin göreceğimizi tahmin ediyorum. Bu aralıkta AVAX'ın içine hacim girmesi evet AVAX'ın yukarı yönlü gitmesine sebep olur. Bu bölümde tabii ki burada oluşabilecek iki senaryo var. Benim de yakın olduğum senaryoyu sizlere söyleyeyim. Ben arkadaşlar AVAX'ın buralarda güçsüzleşerek son bölümlerden sert bir şekilde aşağı düşmesini bekliyorum. Bunun sebebi de Bitcoin'in artık zirveye gelmiş olması, yavaş yavaş dönüş emarelerini göstermesi, Ethereum'un son ataklarını yapıp dönüş emarelerine başlıyor olması, dominansın arkadaşlar yakın zamanda tekrardan toparlanmasını göreceğiz. Bu da altcoin'lere negatif yarayacak ve aslında bu dominansın yükselişi de Ethereum'un biraz düşmesine, bunların da geri çekilmesine ve diğer altcoin'lerin de geri çekilmesine sebep olacaktır diye düşünüyorum. Bundan dolayı da AVAX'ın bu bölümün içindeki geçireceği konsolidasyona daha olası bakıyorum ve bu bölümden gelen sert hareketi de beklerim arkadaşlar. Trend orta band yani 22 dolar bölgesi kırıldığı zaman. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sizlere doğru bir teknik analiz ve salt bir teknik analizden bahsetmekteyim. Trump, Fed, XRP'nin mahkeme haberleri veya oluşan BlackRock haberleri gibi durumlar benim kesinlikle biliyorsunuz ki umurumda değil. Bu haberlerin genelinin marketi manipüle etme amaçlı kullanıldığını düşündüğüm için bunlardan olabildiğince uzağım ve önümdeki bu grafikle sizlerle beraber ilerliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.